Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir şal modeli getirdim. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel, böyle 3 boyutlu krem rengiyle ördüm. Beyazla örüldüğünde çok güzel gelin şalı olur. Çeyizlere yakışacak bir model. Ben çok sevdim, çok güzel bir model. Hem kolay ama çok gösterişli. Umarım sizler de seversiniz ve benimle birlikte siz de örersiniz. Alize Angora Gold kullandım. Krem rengi. Renk numarası 62 ve 2,5 milim tığ. Bunu 2 milimle ördüm. Ama 2,5'la da örebilirsiniz. Kaldırır model. Ben size hemen 2-3 model kadar göstereceğim. Ondan sonra siz dilediğiniz boyutta örüp şalınızı tamamlayabilirsiniz. Kenarlarına istediğiniz model, ya fıstıklı bir model yapabilirsiniz. Birkaç sıra örümcek kalınca örüp şöyle ucuna fıstıklar koyabilirsiniz. Çeşitli alternatiflerde kenar yapabilirsiniz, saçak yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, modelin yapımına başlayalım. Şöyle bir tane sıkılama zinciri attıktan sonra şöyle 3 4 5 6 tane zincir çekip ilk zincirin içine batıp bir tane daire oluşturuyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum ve bu boşluğun içine batıp ikili trabzan ördüm. Zinciri de sayıyorum. 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. 2 tane zincir çektim. Tekrar boşluktan devam ediyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine 2 tane. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan. 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan örüyorum. Evet, şöyle göstereyim. 1 2 3 4 tane ikili trabzan, aralarda 2 zincir çekerek ilk sıramızı örmüş olduk. 2 zincir çekerek dönüyoruz ve şu boşluğun içine batıp su taşını yapacağız. 2 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Bu kenarda devamlı ilerleyecek olan su taşı modelimiz. Modeli yaparken 3 zincir çekeceğiz. Kenarlardakiler 2 tane, model için 3 tane. 3 zincirimi çektim. Ortadaki boşluğa batıyorum. Uzatarak, dikkat edin buraya, uzatarak ikili trabzan örüyorum. Siz dilerseniz üçlü trabzan da yapabilirsiniz. 3 tane zincir çekip, pardon, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıp uzunca bir ikili trabzan çekip buraya bir V oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum ve kenardaki su taşımı örüyorum. 2 tane zincir tekrar. Evet. Şu şekilde kenarlarda su taşı, ortada da bir tane V kafes yaptık. 3. sıramıza geçiyoruz. 1 2 zincir çekip dönüyorum. Kenardaki su taşını örüyorum. 2 zincir tekrar. Bu su taşlarını normal bir boyda örüyorum. V'yi örerken uzatarak çekiyorum. Dediğim gibi siz üçlü trabzanda yapabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi modeli şöyle çeviriyorum elimle, doluyorum ve şu yaptığımız V'nin şu ayağına batıp buraya 6 tane ikili trabzan öreceğiz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buraya dikkat edelim. Doluyorum tığıma. Şu aradaki boşluğa
ikili trabzan örüyoruz. 3 tane. Şimdi düzeltiyorum. V yapmıştık. Onun diğer ayağını alıyorum ve buna da 6 tane ikili trabzan örerek o kabarık görüntüyü tamamlıyorum. 4 5 ve 6. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Kenardaki su taşımı yapıyorum. İki zincir çekerek dönüyoruz. Su taşını örüyorum. 2 zincir, tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bir sonraki modeli hazırlayabilmek için yuvalar oluşturacağız. 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. 2 3 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya, doluyorum tığıma. 1 2 3 seferde doluyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 3 ve kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 3 seferde doladım. Fıstığımı yaptım. Tepesine, boşluğuna 3 tane fıstık yapmış olduk. 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. 2 zincir, kenardaki su taşını örüyorum. Evet, ilk modeli gördüğünüz gibi yapmış olduk bile. Evet, kenardaki su taşını yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 3 zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geçip 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçip yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu başta bir tane yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi buraya da bir tane yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Baştaki gibi şöyle 2 tane boşluk yapacağız. Bir sonrakine batıp sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir ve kenardaki su taşımı örüyorum. İlk modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi modelimiz bir de 2'ye çıkacak. Hep birer birer artıyor model. 2 zincir çekip döndüm. Su taşını örüyorum. Buraya hızlı geçeceğim. Bilinen bir şey zaten su taşı. Evet, şimdi ikinci modelimiz için hazırlığımızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekip şu sık iğnenin içine batıp uzunca V'mizi yapıyoruz. 2 zincir çekiyorduk. Tekrar aynı sık iğnenin içine batıyoruz. Uzunca bir trabzan yapıp V kafesimizi oluşturduk. 3 tane zincir çekiyoruz. İlk sık iğneyi atlıyoruz, 2'ye atlıyoruz, 3.'ye batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 atlayıp 3.'ye batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batıp uzun trabzanımı örüyorum. 2 zincir, tekrar aynı sık iğnenin içine batıp uzatarak trabzanımı ördüm ve V'lerimi yaptım. Şu modelin şimdi 2 tanesini bu şekilde yerleştirmiş olacağız. Onun yerini hazırlamış olduk.
3 tane zincir çekip kenardaki su taşımı örüyorum. Evet. Şimdi altta yaptığımızın tekrarını yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. Modeli şöyle kendimize doğru çevirip şu V harfi, V şeklinde trabzanları görüyoruz. İlkini, yukarıdakini tutuyorum ve bunun içine 6 tane temin yaptığımız gibi ikili trabzanlarımı örüyorum. 4 5 ve 6. Şimdi yine dikkat edelim. Şu battığımız sık iğne var ya, şu aradan batıp sık iğnenin içine 3 tane de oraya trabzan yapıyoruz. Dönüşü sağlayabilmek için. Evet, 3 tane de oraya yaptık. Şimdi V kafesimizin diğer ayağını tutuyoruz ve 6 tane de bu tarafa ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. Evet, modeli şu şekilde. Tekrar düzeltiyoruz. 1 2 3 zincir çekip şu boşluğa, şu ilkine değil ikinciye sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluğu atlıyoruz. Direkt şu V kafesin yukarıdaki ayağını alıp buraya 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve 6. Şöyle düzeltiyorum. Şuradan aradan batıp sık iğnenin içine 3 tane de buraya örüyorum. Ve diğer trabzanı alıp 6 tane tekrar ikili trabzanımı buraya öreceğim. Yani toplamda 15 tane trabzan örmüş oluyoruz buraya. İki, 4 5 ve 6. Evet, 3 tane zincir çekerek kenardaki su taşımızı örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ikinci modelimizi başladık. Şimdi fıstıklarımızı yapacağız. Arkadan da bir sıra gelip tekrar üçüncü modeli kurmak için zeminimizi hazırlayacağız. Çok basit ve zevkli örülen bir model. Evet, su taşımı ördüm. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa bir tane sık iğne. Tekrar 3 zincir, tığıma doladım. Bu aradaki boşluğa fıstıklarımı yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 1 2 3 3 zincir, tekrar üçüncü fıstığımı da buraya yapmış oldum. 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki ilk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir, bir yandaki boşluğa tekrar 3 zincir ve modelimizin ortasındaki boşluğa fıstıklarımı yapıyorum. 2 3 zincir, 2 3 sefer doluyorum. Siz dilerseniz 4 de dolayabilirsiniz. Hiç fark etmez.
üçüncüsünü de yapalım. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Aradaki boşluğa bir sık iğne, tekrar 3 zincir ve kenar su taşı. Evet, su taşını yaptık. Şimdi sık iğne yaptığımız sırayı yapıp üçüncü kez modeli kurmayı göstereceğim. 3 zincir çektim, ilk boşluğa batıyorum, sık iğne, 1 2 3 zincir, fıstıkların yanındaki boşluğa bir tane sık iğne, zincir çekmeden fıstık aralarındaki boşluklara 3 sık iğne, diğerine de 3 tane sık iğne ve bu sona bir sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir, ortadaki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. 3 zincir, fıstığın yanındaki boşluğa bir sık iğne, tekrar atlıyorum yana, 3 tane sık iğne, bir sonrakine 3 tane sık iğne ve sona bir tane, 1 2 3 zincir, boşluğa batıp sık iğnemi yapıyorum ve kenardaki sık iğne, su taşını örüyorum. İkinci modelimizi de bitirmiş olduk. 2 zincir çekerek dönüyoruz. Evet, ikinci kez modeli kurmuş olduk şu şekilde. Şimdi 1 2 ve 3 tane şuradaki sık iğneleri ve şuradakine modelimizi kuracağız. Hemen kenarına örüyorum. Bunu da göstereyim. Hep aynı şekilde ilerleyecek, istediğiniz boyuta gelene kadar. Üç zincirimi çektim, doluyorum, sık iğnenin içine uzunca ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı sık iğneye uzun trabzanımı ördüm ve V'mi yaptım. 1 2 3 zincir, 1 2 sık iğne atlıyorum, 3. sık iğneye batıp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyorum, üçüncüsüne batıyorum. 3 tane zincir, doluyorum tığıma, sık iğneye, bakın şu iki modelin tam ortası, sık iğnenin ortasına batıp uzun trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı yere ikinci trabzanımı da yaptım, V'mi oluşturdum. 3 tane zincirimi çekip 1 2 atlıyorum, 3. sık iğneme batıyorum. 1 2 3 zincir, 2 sık iğne atlayıp 3.'ye batıyorum. 3 zincir, doladım, sık iğnenin ortasına batıp uzun trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tekrar ve V'mi de oluşturdum. 3 zincir çekip kenardaki su taşımı örüyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3. kez modelin yapacağımız V'leri oluşturmuş olduk. Yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay. Umarım zevkle örersiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.